Dersinize ait materyalleri yükleyebilmek için haftalık içerikler menüsünü kullanabilirsiniz. Haftalık içerikler menüsüne tıkladığınızda açılan sayfada size kısaca nasıl bir yapıda oluşturabileceğinize ait kısa notlar vardır. Hafta hafta ders materyallerini yüklemek ve öğrencilere hafta hafta veya konu konu bunları gösterebilmek için öncelikle bir alt sayfa oluşturmanız gerekiyor. Alt sayfa ekle diyorsunuz ve mesela birinci hafta alt sayfa başlığı belirleyebilirsiniz. Ya da bunun yerine birinci hafta yazmak yerine konu başlığını da yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış ama hafta hafta takibi kolay olsun derseniz de birinci hafta ya da hafta bir şeklinde bir başlık atıp yanına hatta konu başlığını bile ekleyebilirsiniz. Bağlantı yerine düğme olarak göster derseniz bir buton şeklinde size bir sekme oluşacaktır. Oluştur dediğiniz zaman hafta bir konu başlığı menüsünün içerisine girmiş oluyorsunuz. Haftalık içerikler menüsünün ana sayfasına dönmek için haftalık içeriklere tıklayın ya da üstteki haftalık içeriklere tıklayın. Gördüğünüz gibi hafta bir konu başlığı şeklinde başlık oluşmuştur. Eğer ikinci haftayı da aynı şekilde eklemek isterseniz haftalık içerikler sayfasının ana sayfasına geldiğinizde yine ekle butonuna basıyorsunuz. Alt sayfa ekle diyorsunuz. Bu sefer hafta 2 yine konu başlığı şeklinde tanımlama yapabilirsiniz. Yine düğme olarak gösteri tıklıyorsunuz ve oluşturuyorsunuz ve bu sefer de ikinci haftanın içeriğine giriyor. Haftalık içerikler ana menüsüne gitmek için gene başlığa tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada istediğiniz kadar başlık alt sayfa yapabilirsiniz. Mesela birinci haftanın içerisine biz materyaller yükleyelim. Bunun için de hafta 1'i tıklıyorum. Yine ekleme menüsünden geliyorum. Mesela bir metin buraya yapıştırmak istiyorum. Bunun için metin ekle menüsüne tıklıyorum. Metin ekle dediğim zaman bana bir zengin metin editörü çıkartıyor. Mesela Word dosyası içerisinde halihazırda bulunan bir metnim varsa bunu geliyorum kopyala yapıştırla buradaki biçime, buradaki zengin metin editörüne yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdığım zaman buna renklendirmeler yapabilirim. Vurgulamak istediğim alanların renklerini değiştirebilirim. Üstlerini çizebilirim. Bir Word dosyası gibi burada düzenlemeler yapabilirim. Bu işlemi de yaptıktan sonra isterseniz buradaki bir dokümana bir link vererek başka bir sayfaya yönlendirebilirsiniz. Mesela www.microsoft.com adresine yönlendirmek istiyorsanız buradaki metni tıklayıp üzerinde bir link koyarak bunu o sayfaya insanların tıklamasını sağlayabilirsiniz. URL kısmına ilgili sayfanın linkini koyarak oraya yönlendirme sağlayabilirsiniz. Kaydet dediğiniz zaman gördüğünüz gibi hafta 1'in içerisinde bu doküman yer almaktadır. Mesela öğrencinin bu dokümanı bu şekilde okunmasını değil de buraya bir PDF dosya yüklemek istiyorsunuz. Bunun için de ekle menüsüne geliyorsunuz yine bu sefer dosya ekle diyorsunuz. Dosyanın başına da bir başlık atayabilirsiniz ya da zaten yüklediğiniz dosyayla bir başlık da oluşacaktır. Ben buraya mesela kitap bölümü diyorum mesela. Kaynaklardan seç dersiniz. Dersiniz içerisinde daha önceden yüklenmiş herhangi bir kaynak varsa oradan getirecektir. Ama ben choose file diyerek ilk defa masa üstünden bir dosya seçeceğim için choose files diyorum. Choose files ya da dosya seç bilgisayarınızın diline göre değişebilir buradaki başlığına da ama bir yönlendirme yapıyor ve ilgili dosyama, klasörüme gidip buradan bir PDF dosyası yüklemek isteyebilirim. Ve arkasından da kaydet dediğim zaman dosyanın boyutuna bağlı olarak yüklediğimiz dokümanı sisteme aktaracaktır. Tabii bu yüklediğimiz dosyayı buraya bir link olarak yükledi. Buna tıkladığımız zaman bilgisayarımızda bu bir PDF dokümanı olarak gözükecektir. Ama
Bu şekilde değil de ekrana, sayfaya gömülü olarak gelmesini istiyorsak da yine ekle menüsünden geliyoruz. Bu sefer çoklu ortam ekle dememiz gerekiyor. Yine aynı dosyayı. Bu sefer kaynaklara yüklenmiş bir dosyayı örneğini göstereyim size. Mesela kaynaklardan seç seçeneğini koyuyorum. Kaynaklarda oluşturduğum bir dosyayı seç diyorum. Arkasından devama basıyorum. Bu sefer de dosyayı, aynı yüklediğim dosyayı, biri PDF ama indirilince tıklı ekranda yeni bir pencerede açılan dosya. Aynı şekilde bu sefer dosyayı sayfanın içine gömülü bir şekilde getiriyor. Burada yine dokümanın yüklenme hızına bağlı olarak da biraz süre beklemeniz gerekebilir. Gördüğünüz gibi PDF dosyasını da bu şekilde görebilirsiniz. Yine bir PowerPoint sunum dosyası yüklemek isterseniz yine ekle menüsünden gelip çoklu ortam ekle deyip bu sefer gene masa üstünden seçeyim. Bu sefer de bir PowerPoint dosyasını bilgisayarımdan seçiyorum. Açıyorum ve kaydet dediğim zaman yine bunu dosyanın boyutuna bağlı olarak belli bir süre sonra yükleyecektir. Gördüğünüz gibi burada TBT 1. hafta PPT dosyası olarak yükledi. Eğer sunum dosyalarınızın da burada görüldüğü gibi gömülü bir şekilde sistemde görülmesini istiyorsanız o zaman PowerPoint dosyalarınıza da PDF olarak kaydedip buraya yüklemenizi tavsiye ederiz. Bir başka kaynak yükleme türü de bir videoyu buraya gömebilirsiniz. Elinizde hazır olan, sizin tarafınızdan hazırlanmış veyahut da MP4 dosya olarak elinizde bulunan bir videoyu sisteme isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunun için de yine ekle menüsünden gelip çoklu ortam ekle diyorsunuz ve gene bilgisayarınızdan bir yüklü olan bir MP4 dosyayı seçiyorsunuz, open diyorsunuz ve kaydet dediğiniz zaman yine dosyanın boyutuna bağlı olarak bir süre sonra dersin içerisine yükleyecektir. Gördüğünüz gibi yüklediğiniz video dersinizin içine eklenmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda elinizde belki hazır bir video yoktur ama YouTube üzerinde ya da farklı bir video paylaşım sayfasında eriştiğiniz bir YouTube linkini buraya da koymak isteyebilirsiniz. Bunun için de mesela YouTube'da bulduğunuz bir video varsa bunu link olarak da koyabilirsiniz. Ya da YouTube'daki bulduğunuz videonun paylaş seçeneğini tıklayıp burada yerleştir menüsünden şuradaki kodu kopyalayıp arkasından dersiniz içine gelip ekle menüsünden metin ekle seçeneğinden kaynak kısmına gelip buraya yapıştırırsanız ve kaydete basarsanız gördüğünüz gibi yüklediğiniz YouTube videosunu dersin içerisinde görebilirsiniz. Aynı zamanda bunu gömülü bir video yaptık ama bir web sayfasının linkini de paylaşmak isteyebilirsiniz. Bunun için de mesela bir web sayfası var elinizde. Bunun linkini kopyalıyorsunuz. Yine dersinizin içerisine geliyorsunuz. Ekle kısmından dosya ekle deyip buraya URL'sini yapıştırıp kaydet dediğiniz zaman sayfanın en altına o linkin geldiğini görüyorsunuz. Bunların hepsi farklı farklı içerik yükleme yöntemleri. Siz bunlardan bir veya birkaçını kendiniz uygun bir yöntem olarak belirleyebilirsiniz. Mesela hafta 1'in dokümanlarını yüklediniz. Hafta 2'nin dokümanlarını da aynı şekilde bu klasörün içine yüklediniz. Fakat öğrencinin hafta 1'i izlemeden hafta 2'ye geçmesini istemiyorsunuz. Bunun için de ön koşullar koymanız gerekiyor. Bunun için hafta 2 yazan satırın sağ tarafındaki kalem seçeneğinden düzenleme yapmanız gerekiyor. Tıklıyorsunuz ve ön koşulları tamamlanana kadar aktif hale getirme gibi bir seçenek tıklıyorsunuz. Hatta öğrencinin bunu mutlaka izlemesini isterseniz zorunlu yap diyorsunuz, güncelle diyorsunuz. Önceki okunmadan, izlenmeden bu aktif hale gelmiyor. Ya da genel düzenleme menüsünden girdiğinizde sayfayı gizleyebilirsiniz. Şu tarihe kadar yayınlama. Yani mesela hafta 2
geldiği zaman yayınla dersiniz. Burada ikinci haftanın tarihini ve saatini tanımlayıp onu gizler hale gelebilirsiniz. Tarihi belirliyorsunuz. Güncelle dediğiniz zaman gördüğünüz gibi buraya hangi tarihte yayınlanacağını size göstermiş oluyor. Bu şekilde hafta hafta tüm konuları sıralayabilirsiniz. Eğer yüklemeleri yaptınız fakat bunların sıralarında bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. O zaman da sırala menüsüne geliyorsunuz. Sıralaya tıkladığınızda burada istediğiniz konu başlığının sürükle bırak şeklinde yerini değiştirip kaydediyorsunuz ve böylece gördüğünüz gibi yerler değişmiş oluyor. Bu yüklediğiniz dosyalar aynı zamanda dersin kaynaklar aracına da yüklenmiş durumda. Bunun için de kaynaklar menüsüne tıkladığınızda haftalık içerikler başlığının içerisinde yine oluşturduğunuz hafta bir konu başlığı klasörün altında bütün bu dosyaları görebilirsiniz. Eğer öğrencilerin buradan da erişimine imkan tanımak istiyorsanız bu sürece hiç müdahale etmenize gerek yok. Ama öğrencilerin buradan görmesini istemiyor, sadece haftalık içeriklerde görmesini istiyorsanız da bunun için eylemler kısmından düzenle menüsüne geliyorsunuz ve burada bu klasörü gizle ama içeriğin erişimine izin ver diyorsunuz. Ya da belli bir tarih aralığında görülmesini isterseniz de buradaki başlama ve bitiş tarihlerini tanımlayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Arkasında ayarlarını yaptıktan sonra güncelle butonuna basarsanız gördüğünüz gibi burada bir göz işareti koyarak bunun aslında artık öğrenciler tarafından gizli olduğunu kontrol edebiliyorsunuz. Yüklediğiniz bu dokümanların öğrenciler tarafından nasıl görüldüğünü kontrol etmek isterseniz de sağ üst köşede isminizin yer aldığı satırda yerine geç menüsü var. Buraya tıkladığınızda eğer student seçeneğini seçerseniz bir öğrencinin sizin dersinizi nasıl gördüğünü görmüş olursunuz. Mesela az önce öğrencilerin kaynakları görmesini istemediğimiz için gizlemiştik. Bakın öğrenci gözüyle baktığım zaman gerçekten kaynaklarda gözükmüyor. Ama tabii bu sizin tercihinize bağlı. Kaynaklarda da aynı zamanda gözükmesini isterseniz hiç böyle bir müdahale yapmanıza gerek yok. Haftalık içerikler nasıl görünüyor öğrenciler tarafından onu kontrol edelim. Haftalık içerikleri tıklıyorum. Gördüğünüz gibi konu 1 başlığı var ama konu 2 başlığına istesem de giremiyorum çünkü gizli. Önce bunu okumam lazım bir öğrenci olarak. Sonra buradaki dokümanları sırayla inceleyebilirim. Arkasından haftalık içerikler menüsüne tekrardan tıkladığımda buraya artık giriş yapabileceğim. Ve bu kontrolleri yaptıktan sonra öğrenci görünümünden çıkmak için tekrardan sağ üst köşeye gelip görünümden çık butonuna basıyoruz ve tekrardan bir eğitmen gözüyle görüyoruz. Şu sıralamayı da düzeltelim. Sırala butonuna basıyorum. Arkasından eski düzenime sürükleyip bırakarak getiriyorum. Kaydet dediğim zaman tekrardan hafta 1 ve hafta 2 seçenekleri görünmüş oluyor.